Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün çok güzel bir karşılaştırma videosu ile yine karşınızdayım. Bugün karşılaştıracağımız ürünler Ulanzi iLight tüp RGB ışık ve VA-Lite S05 RGB ışık. Bakalım ikisi arasındaki kıyaslamadan hangisi galip çıkacak? Canlar, bildiğiniz gibi son 2 aydır bulduğum fiyat performans ürünü ışıklara kafayı takmış durumdayım. Öncelikle RGB light'larla alakalı gördüğünüz gibi odada bir takım düzenlemeler yapmayla başladı bu hevesim. Daha sonrasında ise şarjlı ambiyans ışıklarına doğru yöneldim. Burada ilk aldığım ürün Ulanzi iLight tüp ışıktı. Daha sonrasında ise bu ışığın yetmediği yerler içinde fiyat performans ürünü ışık ararken VA-Lite S05 ile karşılaştım. Bu ürünlerin ikisini de kendim araştırarak aldım. Zaten kanalı takip edenler biliyorlardır. Memnun olmadığım hiçbir ürünü kanalda tanıtmıyorum ya da memnun olmadığım hiçbir ürünü sizlere anlatmıyorum. Bu ürünlerin ikisini de aktif olarak kullanıyorum. Şu an sağ tarafımdaki ışık VA-Lite, solumdan gelen ise Ulanzi iLight RGB tüp ışık. Ayrıca arkamdaki şu T-Rex'in olduğu kitaplığın içindeki yine aydınlatmada VA-Lite S05. Bu ışıkların hepsini araştırarak aldım ve şunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Bu ürünlerde herhangi bir sponsorluk yok. Hakkı olanın beğendiğimiz yanlarını, hakkı olmayanın da kötü yanlarını rahatlıkla sizlere belirteceğim. Şimdi hadi gelin iki ürünü kıyaslamaya geçelim. Öncelikle ürünlerin benzerlikleriyle başlayalım. İki ürün de aşağı yukarı internette birbirine yakın fiyat bandında, yani fiyat olarak ikisini birbirinden ayırmanız çok mümkün değil. İki ürün de 108 gram ağırlığında, yani ağırlık olarak çok hafifler ve 10 cm ebatlarında. Diğer iki ürünü de ayrı ayrı incelediğim videolarda ölçülerini falan detaylı olarak belirtmiştim. Sizin için önemliyse oradan bakabilirsiniz. İki ürün de 2000 mAh'lik bataryaya sahip. Ayrıca benim her zaman aradığım özellik olan Type-C'den şarj olma özelliğine sahipler. Kullanım verilerine göre Ulanzi iLight 90 dakika, VA-Lite S05'te 80 dakika en parlak modda kullanım süresi sunuyor bizlere. Fakat siz parlaklığı düşürdüğünüz takdirde bu süreyi uzatma şansına sahipsiniz. Her ne kadar iki ürün de Type-C'den şarjda oluyor olsa şarj olma süreleri birbirinden farklılık gösteriyor. Yine fabrika verilerine bakacak olursanız Ulanzi iLight 2,5 saatte, VA-Lite'da 3,5 saatte %100 şarja ulaşıyor gözüküyor. İki ürün de 95 CRI özelliğinde, yani ışıklar çekim için son derece uygun olarak tasarlanmış. Ulanzi iLight 700 lüks, VA-Lite S05'te 775 lükslük değere sahip. Yine bu detayları bir önceki videolardan inceleyebilirsiniz. İki ürünün benzerlikleri bu şekilde. Farklılıklarına gelecek olursa bir kere modlar arasında bariz farklılıklar göze çarpıyor. Öncelikle CCT moddan gidelim. CCT modda Ulanzi iLight'ta 9000 Kelvinlere kadar gidebiliyorken VA-Lite S05'te sadece 6800 Kelvin'e kadar çıkabiliyorsunuz. Yine bu ışıkların başlangıç noktaları da 2500-2800 Kelvin civarlarında. Burada Ulanzi iLight bir adım önde gözüküyor gibi olabilir, fakat CCT modun diğer bölümlerine geldiğimizde özellikle VA-Lite S05'te ara ton dediğimiz bir değer var CCT modda bize sunulan. O bölüme bakacak olursak CCT modda aslında VA-Lite bence bir adım önde. Çünkü CCT mod bölümünde farklı ışık tonlarına erişebiliyoruz. RGB moda gelecek olursak yine her zaman söylediğimiz gibi HSL üçlüsü karşımıza geliyor. Yani Hue, Saturation ve Lightness. Burada da iki ışığın birbirinden açıkçası çok bir farkı yok. İkisi de tüm RGB tonları rahatlıkla bize sunabiliyorlar. Hazır sahne modları en çok tercih edilen modlar, özellikle ambiyans ışıklandırmalarda. Ulanzi iLight'ta 20 adet sahne modumuz varken VA-Lite'da bu sayı 26'ya çıkıyor. Bu 26'nın içinde hem RGB hem de CCT olarak hazırlanmış, yani Kelvin değerlerinde de biz hazır sahne modları kullanabiliyoruz VA-Lite'da. VA-Lite'ın bir tık önde olduğunu söyleyebiliriz bu yönden. Ayrıca Ulanzi iLight'ı tanıtırken orada belirtmiş olmam lazım. Sahne modlarında hız seçeneğiniz yoktu. Yani sabit hızda döngüler elde edebiliyordunuz. Fakat VA-Lite'da 3 farklı hız kademesi var. İstediğiniz hızlarda sahnelerin modlarını ayarlayabiliyorsunuz. Burada da yine VA-Lite bir adım önde.
Yine Ulanzi'de olmayıp V-Lite'da olan serbest seçim modu olarak bir modumuz var. Bu modda da RGB tonlarının yanına beyaz ve sarı tonları da ekleyerek RGB tonlarda erişemeyeceğiniz farklı aralıklara erişmenizi sağlıyordu. Bu yönden yine V-Lite bir adım önde diyebiliriz. Yine Ulanzi iLight'ta olmayan ama V-Lite'da olan bir modumuz ise Cool Mode. Cool Mode'da Rosco ve Lee'nin hazır Pantone ışıklarına erişebiliyorsunuz. Birçok farklı tonda özel ışık mevcut. Şu an bu T-Rex'in yanında yanan ışık yine Rosco'nun özel bir tonu. Bu yönden de yine V-Lite'ı bir adım öne alabiliyoruz. Şimdi bu aşamaya kadar modlar üzerinden konuştuk. Modlar arasında aslında çeşitli farklılıklar olsa da sizin çekim yapacağınız alanla alakalı, çekim yapacağınız sahneyle alakalı bunları bir şekilde tolere edebilirsiniz. Yani birinde Cool Mode var, diğerinde yok. Birinde serbest seçim var, diğerinde yok. Aslında bunları renk tonlarıyla ve farklılıklarla kapatabiliyorsunuz. Fakat kapatamayacağınız bir özellik var ki bence o can alıcı nokta. O da V-Lite'ı tercih etmenizde öncü olabilir. Cep telefonundan kablosuz kullanım özelliği. V-Lite'ın V-Lite uygulamasıyla birlikte cep telefonundan tüm saydığım bu özellikler ve daha fazlasını uygulama üzerinden kontrol edebiliyorsunuz. Şu an benim sağımdaki ve arkamdaki ışığı ben cep telefonundan çekeceğim sahneye göre ayarlıyorum. Ulanzi iLight'ın bence en büyük eksik noktası bu. Ulanzi iLight'ı seçerken benim için önemli olarak gördüğüm bir kriter de şuydu: mıknatıslı oluşu. V-Lite'da maalesef hiçbir tarafında mıknatıs özelliği yok. Şu an kullandığım Ulanzi ışık pencerenin kenarındaki metal bir yüzeye tutturulmuş durumda. Bu çok büyük bir kolaylık çünkü tripoda bağlı kalmıyorsunuz çekim yaparken. Ayrıca Ulanzi'nin mıknatıslı olmasının bir diğer güzelliği de elinizde birden fazla Ulanzi iLight ışık varsa birbirine ekleyerek üst üste yan yana uzatarak veya yukarıya doğru yükselterek ışığı daha da kuvvetlendirebiliyorsunuz. V-Light'ın peki bu açıdan bize artı gelen bir kısmı yok mu? Var. V-Light'ın içinden de fotoğraf makineleri için bağlantı aparatı çıkıyor. Bence bu da çok güzel bir özellik. Yani Ulanzi iLight'ın o yönden eksikliğini aslında V-Light'ım henüz yokken çektim. Yani onu fotoğraf makinesinin üzerine sabitleyemedik. Aparat sipariş verebilirsiniz vesaire ama birinin içinden hazır çıkan bir ürün varken diğeri için neden ekstra fazla para ödeyesiniz diye düşünmeden edemiyor insan. Şimdi arkadaşlar kapanış bölümüne geldiğimizde İki ürünün de detaylı inceleme videoları zaten kanalda halihazırda mevcut. Oradan izleyerek daha detaylı olarak kıyaslayabilirsiniz. Fakat benim kendi kişisel görüşüm, şu an elimde hiçbir ışık olmasa fakat böyle bir video izlemiş olsam otomatik olarak V-Lite'a doğru yönelebilirim. Çünkü gerçekten özellikleri Ulanzi'den bir tık daha ağır basıyor. Fakat iki ışığın da birbirine bariz, çok böyle aman aman kötü özellikleri var mı? Hayır, yok. İki ışık da sizin çok rahat bir şekilde işinizi görebilir. Sadece son yorum olarak şunu ekleyebilirim. Daha önceki videoda da yine belirtmiştim. Benim edindiğim Ulanzi iLight'tan kaynaklı bir sorun olabilir. Kullandığım tüm ışıkların şarjlarını doldurduktan sonra aradan bir 10 günlük süre geçtiğinde maalesef Ulanzi'nin şarjı tamamen sıfırlanıyor. Yani V-Light'lar doldurduğum şarjda beni beklerken Ulanzi'nin şarjının bitmiş olduğunu görüyorum. Bu çekimden önce de bunun bilincinde olduğum için Ulanzi'yi şarj ederek bu işe giriştim. Bu da aklınızın bir kenarında bulunsun. Tekrar söylüyorum. Belki benim aldığım ürünle alakalı bir sıkıntı olabilir ama bunu da söylemezsem olmaz. Nitekim belki sizin de başınıza denk gelebilir böyle bir problem. Anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Tekrar sizlerden ricam, bu konuyla alakalı sorunuz varsa lütfen sorun. Çünkü bu videoyu çekmemdeki amaç, teşekkür ediyorum kendilerine, iki arkadaşımın bana Instagram üzerinden sorduğu soruydu. Yani iki ışık arasında kaldıklarını ve de hangisinin daha ağır bastığını anlatmamı istediler. Umarım onların da sorularına cevap verebilmişimdir. Şimdilik bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.